Tülay'dan Örgüler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Şöyle ben lastiğimi başladım. Bugün harika bir model başlayacağız. İplerim şöyle orta kalınlıkta bir ip. Şişlerim 3,5 numara. İlmeklerimi çıkardım. Birkaç sıra haroşa lastik yaptım. Bu model için ilmek sayısı 6 ve 6'nın katları olması gerekiyor. Şöyle. Her model 6 ilmekten oluşuyor. Modelimizde 6 sıradan oluşuyor. Şimdi birinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra 4 ilmek düz. Kenar ilmeğinden sonra 4 ilmek düz örelim. 2 ilmek ters. Bakın buraya kadar bir model. 4 ilmek düz. 2 ilmek ters. 4 düz. Daha sonra kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Birinci sırayı tamamladım. İkinci sıra arka yüzündeyim. İlmeklerimi olduğu gibi örüyorum. Düzleri düz, tersleri ters. Kenar ilmeğimi de düz ördüm. Sıramı tamamladım. Üçüncü sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra yine düzleri düz, tersleri ters örelim. Evet, üçüncü sırayı da tamamladım. Dördüncü sıra arka yüzündeyim. Yine düzleri düz, tersleri ters örelim. Şu şekilde sıramızı tamamlayalım. Beşinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra dördüncü ilmeğin, bakın 1 2 3 4, dördüncü ilmeğin arka boşluğundan bir ilmek çıkardım, aldım. Sıradaki ilmeğimi düz ördüm. 4 tane ilmeğim vardı burada. Birincisini düz ördüm. Diğer ikisini ters örüyorum. Şöyle 2 ilmek ters, bir düz. Yani buradaki 4 ilmeği bir düz, 2 ters, bir düz olarak ördüm ilmek çıkardıktan sonra. Devamında ki ters olan ilmeklerimi düz ördüm. Geldim buradaki 4 düze. Dördüncü ilmeğin arka boşluğundan bir ilmek çıkardım, aldım. Sıradaki 4 ilmeğimi de bir düz, 2 ters, şöyle 2 ters, bir düz olarak ördüm. Devamında 1 2 düz ters olan ilmeklerimi düz ördüm. Son 4 ilmeğe geldim. Dördüncü ilmeğin arka boşluğundan bir ilmek çıkardım, aldım. Daha sonra 4 ilmeği de şöyle bir düz, 2 ters, 2 ters, bir düz olarak örüyorum. Daha sonra da kenar ilmeğimi düz ördüm. 5. sırayı tamam. 6. sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra burada bir ters, 2 düz. Geldim şöyle ikili olan ilmeğe, bir aradan çıkardığım ilmek, bir de önündeki ilmeğin ikisini bir alıyorum şu şekilde arkadan. Ters ördüm, tek ilmeğe düşürdüm, kestim yani burada aradan çıkardığım ilmeği.
Devamında yine 3 ters ilmek, şöyle 2 düz, 2 düzden sonra 2 ilmeği bir alıyorum, kesiyorum ters örerek. 3 ters daha ördüm. Toplamda 4 ters ilmeğim oldu. 2 düz ilmek. Yine geldim bu ikili ilmeğe. İkisini bir ters örerek kestim. Tek ilmeğe düşürdüm. Daha sonra kenar ilmeğimi düz ördüm. Evet, bakın şöyle 6 sıradan oluşan modelimizi bir kez kurduk. İkinci model kurulumunda modeli kaydıracağız. İsterseniz onu da beraber çalışalım. Modeli ikinci kez kuruyorum. Birinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra bir düz ilmek, 2 ters ilmek. Zaten ilmeklerim belli bakın. Devamında 4 düz ilmek, 2 ters ilmek, 4 düz ilmek, 2 ters, sıra sonunda düz, daha sonra kenar ilmeği. Buradaki ters olan ilmeklerimi bakın şuraya kaydırdık. Şöyle. İkinci sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra ilmeklerimi yine olduğu gibi örüyorum. Düzleri düz, tersleri ters. İkinci sıra arka yüzünde. 4 sırayı bu şekilde tamamlıyoruz. Daha sonra 5. sırada aradan ilmek çıkartarak modelimizi şekillendireceğiz. Evet, bakın. 3. sıra ön yüzüne geçtim. Kenar ilmeğinden sonra bir düz, 2 ters, 4 düz, yani düzleri düz, tersleri ters örüyoruz. Evet. 4. sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra düzleri düz, tersleri ters örelim. Kenar ilmeğimi düz ördüm. 5. sıra ön yüzüne geçtim. Bakın şurada yaptığımız işlemleri şimdi şuralara yapacağız. Hemen başlıyoruz. 5. sıra ön yüzündeyiz. İkinci model kurulumu. 1, 2, 3 ilmek düz ördüm. Geldim burada 4 düz ilmeğe. 4. ilmeğin arka boşluğundan bir ilmek çıkardım, aldım. Buradaki 4 ilmeği de bir düz, 2 ters, 4. ilmeğimi de tekrar düz ördüm. Arada 2 düz, 4. düz ilmeğimin arka boşluğundan bir ilmek çıkardım, aldım. Buradaki 4 düz olan ilmeğimi birincisini düz ördüm. 2 tane ters ördüm. Daha sonra son ilmeğimi de yine düz olarak ördüm. Devamında 1, 2, 3 ilmek düz sıra sonunda, daha sonra kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. 6. sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra burada 1, 2, 3, 4 ilmek ters ördüm. 2 düz,
1, 2 düz. Burada ikili olan ilmeğim var. Bunu ikisini bir alarak ters ördüm, kestim. Daha sonraki 3 ilmeği de ters ördüm. Toplamda 4 ters ilmeğim oluştu. Yine 2 düz. İkili ilmeğe gelince arka taraftan alarak ikisini bir ters ördüm. Sıra sonunda 3 ters ilmek, daha sonra bir de kenar ilmeğini ördüm. 6. sırayı tamamladım. Modeli 2 kez kurduk. Bakın birinci model böyle, ikinci kurulumda şöyle olacak. Model hep bu iki modelin tekrarından oluşacak örgümüz. Evet, bir parça da daha önce hazırladım. Şöyle göstereyim. Bunu lastiksiz hazırladım. Burada da 2 sıra haroşa lastik kullandım. İstediğiniz gibi yapabilirsiniz. Model lastik istemiyor ama isterseniz lastik de kullanabilirsiniz altına. Hangisi hoşunuza gidiyorsa. Modelin arka yüzü de şöyle. Bakın. Gayet güzel, temiz. Bu tarafı da kullanılabilecek modellerden. Yetişkin örgülerinde, çocuk örgülerinde hepsinde kullanabilirsiniz. Atkı, bere, etol şal, bebek battaniyesi, yani aklınıza gelebilecek her türlü örgüde kullanılabilecek, iki tarafı da yani kullanılabilecek güzel modellerden. Evet. Beni buraya kadar izlediyseniz arkadaşlar bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkürler. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.